Masmaviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere nefis bir ana yemek diyorum ben. İster bafra pidesi, ister kır pidesi deyin. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık su. Ben 1 su bardağını sıcak, birini soğuk ekliyorum. Ilık bir malzeme elde ediyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Şöyle kısa bir süre karıştıralım. 1 dakika kadar tezgahta bekletelim. Yani mayamız tamamen erimiş olsun. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Varsa zeytinyağı ekleyin, yoksa sıvı yağ da olur. Kısa bir süre karıştıralım ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarı 4,5 maksimum 5 su bardağı kadar. Şimdi 4 su bardağını bir böyle ekliyorum. Kabaca bir hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra elimde 1 su bardağı daha un var sevgili arkadaşlarım. Onu da dikkatli bir şekilde ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamuru yine her zaman olduğu gibi elimde yoğuruyorum. Bu bir pide hamuru olduğu için lütfen yoğurmanızı bir 3-4 dakika tutun. Yani hamur güzelce özleşsin. Orta yumuşaklıkta, hatta bir tık elimize yapışan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Ben de toplam bir 3 dakika kadar yoğurdum. Böyle kıyı köşeyi de iyice temizleyerek yoğurun ki hiçbir yerde hamur kalmasın. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirin. Yani kasenizi bıraksın ama çok kurcalarsanız elinize de hafif yapışsın. Orta yumuşaklıkta, çok sert olmayan bir hamur yoğurduk. Ben bu arada hemen bir elimi yıkadım. Biraz una buladım. Size kıvamını göstereyim. Pide ve ekmek hamurlarında ne kadar güzel yoğurursanız sonuçta o kadar güzel olur. Bakın çok esnek, çok da güzel bir hamurumuz var. Şimdi hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Hamurumuzu mayalanmaya bıraktık. Hamurumuz mayalanırken iç harcımızı hazırlayabiliriz. İç harcımız için 1 tane büyük boy kuru soğan, 3-4 adet yeşil sivri biber. Sevgili arkadaşlarım, ben bunu bir el blenderında küçültüyorum, yani manuel olarak. Elektrikli tavsiye etmiyorum ya da tahtada kıyabilirsiniz. Buradaki amacımız soğanın acı suyunu salmaması lazım. Rendelemeyi asla tavsiye etmiyorum hiçbir tarifte. Güzelce bir onları çektim, yani küçülttüm. Kasemizin içine hepsini alalım. Hemen burada bir püf noktası söyleyeceğim siz izlerken. Şimdi soğanla biberi çektikten sonra, yani kıymayı eklemeden önce şöyle yarım su bardağına yakın zeytinyağı ile güzelce harmanlayacağız. Neden mi? Çünkü zeytinyağı bir tabaka oluşturuyor. Kıymayı eklediğinizde de o tabaka duruyor. Yani haşlanmış gibi değil de kızarmış gibi olacak. Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, isteğe bağlı acı pul biber, 250 gram da orta yağlı kıymamızı ekleyip şimdi hepsini güzelce yoğuralım. Şayet kıymanız yağlı ise zeytinyağını biraz daha az katabilirsiniz. Bu işlemi lütfen elinizde yoğurun. Bütün malzemeler güzelce geçişsin. Yoğurduktan sonra yüzeyini bir streç folyo ile kapatalım ve buzdolabına alalım. Yani iç harcımızı marine ettik, buzdolabına aldık. Böyle bekledikçe lezzeti artacaktır. Ve hamurumuzun mayası yaklaşık bir 45 dakika sonra gelmişti. Hemen hamurumuzdan 8 adet beze alıyorum. Ben göz kararı 8 tane aldım. Tam 8 tane kır pidemiz çıkacak. Sevgili arkadaşlarım, 2 tepsi, yani 2 tur pişireceğiz fırında. 8 adet bezeyi alarak şöyle bir unladığım tepsiye alıyorum. Bu arada bezeyi alırken bu şekilde içe doğru katlayarak alırsanız hamur zaten orada beklerken bile hemen kabaracaktır. Güzel bir püf noktası. Bütün bezeleri aldım. Üzerine biraz un serperek hiç beklemeden hemen açmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi 8 adet bezemiz var. Hemen tezgaha biraz un serpiyorum ve bezelerimizi açmaya başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, ortalama şöyle ne kadar desem 15 santim çapında açıyoruz.
Yani çok büyük açmanıza gerek yok. Çünkü kır pidesinin kendine has bir katlama şekli ve püf noktası var. Bakın bu kadar açmanız yeterli. Fazla ununu da elimle çırptım. Diğer bezelerin hepsini de aynı şekilde açıyorum. İlk etapta 4 tane bezemizi açalım. Diğer 4 bezeyi açmıyoruz sevgili arkadaşlarım. O kenarda beklesin. Bu pidenin çok birkaç püf noktası var. Hemen şimdi size anlatacağım. 4 tane pideyi açtık. Diğerleri beklesin. Bu aşamadayken, yani bu şekildeyken hemen fırını açın. Yani fırını 240 derece alt üst ayarda tepsiyle birlikte açıyoruz. Tepsi de fırında ısınmaya başlasın. Daha önce hazırlayıp buzdolabına aldığımız harcımıza bakın. Yani baharatla bekleyen bir harç pişme görevi görüyor zaten. Şu anda kıymamız neredeyse %20 pişti diyebilirim. Çünkü baharat, zeytinyağı, içindeki asit, soğanın içindeki asit eti pişirir. Onu da hemen bir bilimsel açıklamaymış gibi anlattım işte. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütün harcımızdan her bir pidenin üzerine bir dolu yemek kaşığı ekleyelim ve katlama tekniğine geçelim. Şöyle önce üzerine bir katlıyoruz. Oraları elinizle iyice sıkılayın. Daha sonra elinizle üzerine basın. Yani içindeki kıymayı güzelce yayın. Diğer kalan ucu da üstüne kapatıp diğer iki uçlarını da iyice sıkılayıp ters çevirin. Yani katlama tekniğimiz bu şekilde. Bakın, üstüne aldım. Önce elimle basarak yayıyorum. Kenarlarını sıkılıyorum. Hani buradaki amacımız pişme esnasında etin, kıymanın yağı, lezzeti sağdan soldan çıkmasın. Ters çevirerek yine tezgaha alıyorum. 4 tane pidemizi ilk etapta yapıyoruz. 4'ünü de aynı şekilde tüm açılardan sizlere göstererek katlayarak bitirdim. Bu arada hemen hatırlatayım, biliyorsunuz fırını açtık, tepsi de fırında ısınıyor. Şimdi pidelerimizi bu şekle getirdik. Bu şekle getirdikten sonra fırında ısınmakta olan tepsimizi çıkaralım. Üzerine bir yağlı kağıt alalım. Burada biraz seri çalışın sevgili arkadaşlarım. Yani kıymayı pideye verdikten sonra elinizden geldikçe mümkün mertebe hızlı bir şekilde çalışın. Hemen fırına verelim ki yumuşama olmasın. Şimdi bir spatula kullanıyorum ben. İster bir spatula, isterseniz bıçağın ters tarafıyla da olur. Şöyle verev olacak şekilde basın. Sizin bastığınız anda zaten pideniz yayılıyor. Yani biraz büyüyor zaten. Şimdi onu da elinize alıp şöyle iki tarafından çektiğinizde kolaylıkla 40 santim uzatabiliyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Çok güzel, çok da zevkli bir çalışması var. Bakın şöyle üzerine verev olacak şekilde basarak yaydım. Bu esnada zaten biraz açmış oldum. Daha sonra elime aldım. İsterseniz biraz tezgaha vurabilirsiniz. Şöyle elinizle zarif bir şekilde çektiğinizde hemen kendiliğinden 40 santim uzuyor. Bu minik bir püf noktasıdır sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde yaparsanız pidenizi, hani böyle kocaman bezeler açmanıza gerek yok. Bakın, o kendi zaten böyle sakız gibi sünüyor. 4 tane kır pidemizi bitirdik. Çok seri bir şekilde üzerine süt sürelim. Arzu ederseniz su da sürebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben susam serpeceğim için süt sürdüm, yapışmasını sağlasın diye. Üzerine de susamı serpelim. Hemen hızlı bir şekilde 240 derecede ısınmış fırına veriyoruz. Birinci tepsimiz pişerken hemen 4 tane biliyorsunuz bezemiz vardı. Onları da açıyorum. Yani bu zamanlamayı siz ayarlayın. Diğeri fırından çıkacağı sırada kıymayı ekleyin. Yani böyle kıymayı ekleyip de kenarda yarım saat bekletmeyin. Bunlar da minik püf noktaları. 4 bezeyi açtım. Aynı şekilde kıymayı ekledim. Aynı teknikle katladım, büktüm, hazırladım. Bu arada bir tepsi, yani birinci tepsimizde neredeyse pişmek üzere, yaklaşık 30 dakikada nar gibi kızarmıştı. Çünkü 240 derecede pişirdiğimiz için çok çabuk pişiyor. Ve sevgili arkadaşlarım, ilk tepsimizi çıkarıyorum. Görüntüsü böyle, kokusunu anlatamam. İnşallah bir gün YouTube'dan şöyle kokuları da düğmeye bastığınızda alabilirsiniz. Hemen çok hızlı bir şekilde, çünkü tepsimiz sıcak, bize de sıcak tepsi gerekli. Neden sıcak tepsi gerekli onu da anlatayım biraz sonra, yetiştirebilirsem, tariften kalırsa.
Üzerindeki yağlı kağıdı ben çektim. Arzu ederseniz çekmeseniz de olur. Yeni bir yağlı kağıt serdim. Çok hızlı bir şekilde spatulayla verev bir şekilde basıyorum. Elimle çekerek tepsiye diziyorum. Yani tepsinin soğumasına da müsaade etmiyorum. Kıymanın hamuru yumuşatmasına da müsaade etmiyorum. Çok çabuk bir şekilde çalışalım lütfen. 4 tane daha kır pidesini aynı şekilde yaptım. Üzerine süt ve susam serperek 240 derece henüz sıcak olan fırına gönderiyorum. Ve yaklaşık 25-30 dakika sonra ikinci tepsimizde böyle buharı üstünde fırından çıktı. Yani çok güzel bir tarif sevgili arkadaşlarım. Tam bir ana yemek diyorum ben. Bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Atlamadan anlattım çünkü. Güzelliğine bakar mısınız? Ne bir çatladı, ne bir patladı, ne bir yumuşadı. Zaten aldığım anda görüyorsunuz hiçbir yumuşama yok. Çünkü bütün detaylara dikkat ettik. Seri bir şekilde çalıştık. Ve kır pidelerimiz servis için hazır. Sizlere şöyle bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Yanına biraz ayranla servis edebilirsiniz. Ben de ayran ve biraz da yeşil salata doğrayarak tabağa hazırladım. Ve kır pidemize doku testine geçiyorum. Fırından çıkalı yaklaşık diyebilirim bir 5-10 dakika kadar oldu. Hemen bir bıçakla kesiyorum. Henüz çok kaynar. Bakın sevgili arkadaşlarım. O kadar güzel oldu ki üst tarafı sanki bir tülbent. Altında görüyorsunuz ne bir ıslaklık ne bir hamurluk, hiçbir şey yok. Mis gibi bir kır pidesi. Ben bunu bıçakla keserek servis ettim. Bir de elimle doku testi yapmak istiyorum. Çünkü bu çok kaynardı, tutamadım. Hemen bir de elimle yaparken size hemen belirtmek isterim. İsterseniz kaşarlı, peynirli, patatesli her türlü yapabilirsiniz. Kır pidesinin birçok çeşidi var. Ben bugün orijinaline sadık kalarak kıymalı yaptım. Çok lezzetli, çok güzel bir tariftir. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.